Kitap Felsefe'ye hoş geldiniz. Bugün devletin en kutsal kalelerinden birini, yani para basma tekelini sorgulayan sarsıcı bir düşünceyi masaya yatırıyoruz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın, böylece felsefe yolculuğumuza birlikte devam edebiliriz. Bu yolculuktaki rehberimiz Nobel ödüllü iktisatçı ve düşünür Friedrich Hayek. Hayek, 1976 tarihli Paranın Milliyetsizleştirilmesi adlı eseriyle hepimizin adeta kanıksadığı, sorgusuzca kabul ettiği bir gerçeğe meydan okudu. Hayek'in sorduğu soru hem çok basit hem de bir o kadar derin. Aslında bizi evrensel olarak kabul edilmiş bir dogmayı sorgulamaya davet ediyor. Her ülkenin kendine ait yalnızca ve yalnızca devlet tarafından kontrol edilen bir para birimi olması gerektiği dogmasını. Peki, Hayek'e göre bu dogma neden sorunlu? Çünkü bu masum bir varsayım değil. Aksine ekonomiyi sürekli rahatsız eden ve medeniyeti yavaş yavaş içten içe tüketen kronik bir hastalığın ta kendisi. Gelin bu hastalığın belirtilerine bir bakalım. İlk ve en bariz belirti hepimizin cebinde hissettiği o can sıkıcı şey, enflasyon. Para üzerindeki devlet tekeli hükümetlere harcamalarını finanse etmek için adeta sihirli bir değnek veriyor. Paranın değerini gizlice düşürme, yani bizim alım gücümüzü eritme gücü. İkinci belirti, bir türlü bitmeyen istikrarsızlık. Bu sınırsız güç, ekonomide yapay patlamalara ve hemen ardından gelen o kaçınılmaz yıkıcı çöküşlere yol açıyor. Hayek'e göre hani o meşhur iş çevrimleri denen gelgitler var ya, işte onlar kapitalizmin doğasından değil, doğrudan devletin para tekelinden kaynaklanıyor. Ve son belirti, belki de en tehlikelisi, sınırsız devlet gücü. Para basma tekeli, devletin harcamalarını gelirleriyle sınırlama zorunluluğunu ortadan kaldıran, böylece gücünü sürekli olarak genişletmesini sağlayan en önemli araç haline gelmiş durumda. Yani Hayek için bu sorunlar sistemdeki tesadüfi hatalar falan değil. Tam tersine bu tekelin doğasında var olan öngörülebilir ve kaçınılmaz sonuçları. Peki bu kadar karanlık bir tablo çizen Hayek'in bu çaresiz görünen hastalığa önerdiği cüretkar tedavi, bu radikal reçete ne? Hayek, kitabına Shakespeare'den bu alıntıyla başlıyor. Çünkü önerisinin ne kadar ciddi ve köklü olduğunun farkında. Reçetesi de alıntının kendisi kadar radikal. Para basma tekelini tamamen ve kökten ortadan kaldırmak. Teklifi basit ama bir o kadar da sarsıcı. Bırakın piyasa, tıpkı diğer bütün mal ve hizmetlerde olduğu gibi en iyi parayı da rekabet yoluyla, yani bizlerin, kullanıcıların özgür seçimiyle belirlesin. Şimdi eminim aklınıza şu soru geliyordur. Nasıl olur da kar amacı güden özel şirketler, kamu yararını gözettiği varsayılan bir devletten daha iyi, daha güvenilir bir para üretebilir? Mantıklı bir soru. Cevap, aslında teşvik mekanizmalarında gizli. Özel bir kurum, hayatta kalabilmek için piyasaya sürdüğü paranın değerini korumak zorundadır. Çünkü güvenini kaybettiği an, müşterilerini de kaybeder ve iflas eder. Oysa bir hükümet için paranın değerini düşürmek, yani enflasyon yaratmak, çoğu zaman harcamaları finanse etmenin politik olarak en kolay yoludur. Biri hayatta kalmak için istikrar arar, diğeri ise politik hedefleri için istikrarsızlığı göze alabilir. Peki bu sistem pratikte nasıl işler? Gözünüzde canlandırın. Farklı bankalar kendi markalı paralarını çıkarıyor. Ama bu paralar öyle boşluğa basılmıyor. Her kurum diyor ki, benim paramın değeri şu belirli mal sepetinin değerine her zaman eşit olacak. İşte bu taahhütle rekabet başlıyor. Bizler, yani halk, hangi kurum sözünü en iyi tutuyorsa, kimin parası daha istikrarlıysa onu tercih etmeye başlarız. Değerini koruyamayan paraysa anında terk edilir ve piyasadan silinip gider. Yani disiplini sağlayan şey politikacıların iyi niyeti değil, bizim seçme özgürlüğümüzün ta kendisi oluyor. Ve işte Hayek'in en parlak, en sezgiye aykırı argümanlarından biri. Normalde rekabetin her şeyi ucuzlatmasını bekleriz, değil mi? Ama para farklı bir şey. Para söz konusu olduğunda rekabet kurumları daha fazla para basıp onu ucuzlatmaya itmiyor. Tam tersine değerini korumak için amansız bir yarışa sokuyor. Çünkü bir paranın tek bir cazibesi var, o da kıymetli kalması. Yani rekabet parayı daha istikrarlı, daha iyi hale getiriyor. Bütün bunlar gösteriyor ki, Hayek için bu tartışma sadece bir ekonomi tekniği meselesi değil. Aslında çok daha derin, felsefi bir sorun, özgür bir medeniyetin kaderiyle doğrudan ilgili bir mesele. Paranın devlet kontrolünden çıkarılması sadece daha iyi bir para anlamına gelmiyor. Bu, aynı zamanda daha sınırlı bir devlet, daha sorumlu bir yönetim ve en nihayetinde daha özgür bir toplum demek. Çünkü unutmayalım,
para üzerindeki kontrol, birey üzerindeki kontrolün en etkili araçlarından biridir. Hayek'in yaklaşık 50 yıl önce sorduğu bu soru, dijital paraların ve küresel ekonomik krizlerin damga vurduğu çağımızda bugün belki de her zamankinden daha güncel. Bu soru sadece ekonomistlere değil, her birimize yöneltilmiş, üzerinde derinlemesine düşünmeye değer felsefi bir meydan okuma olarak karşımızda duruyor.